Merhaba, bugün sizlerle astım yönetiminde adeta çığır açan bir konuyu konuşacağız. KIT protokolünü, yani o akıllı tedavi yöntemini masaya yatırıyoruz. Hadi gelin bu işin sırrı neymiş hep beraber çözelim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Eskiden nasıldı? Astım hastaları için hayat tam bir koşturmacaydı. Cebinizde, çantanızda iki ayrı sprey. Biri her gün düzenli kullanmanız gereken o koruyucu sprey, diğeri de aman Allah korusun anları için o acil durum spreyi. İşte KIT dediğimiz bu yeni yaklaşım bu ikili karmaşaya son veriyor. Diyor ki tek bir akıllı sprey yeter. Hem koruma hem rahatlama hepsi bir arada. Peki tamam, tek sprey kulağa hoş geliyor ama bu değişim neden bu kadar büyük bir olay? Hadi gelin eski ile yeninin arasındaki o can alıcı fark neymiş bir bakalım. Bu hastalar için ne demek onu anlayalım. Şimdi eski sistemdeki en büyük sıkıntı şuydu aslında. Nefesiniz daraldı, o kurtarıcı spreyi kullandınız, oh be bir anlık bir ferahlama geldi. Ama bu neye benziyor biliyor musunuz? Yanan bir evin sadece dumanını dağıtmaya. Yangın içeride alev alev yanmaya devam ediyor. Çünkü o sprey astımın asıl kök sebebi olan hava yollarınızdaki o iltihaba, yani yangının kendisine hiç dokunmuyordu bile. Peki çözüm ne? İşte tam bu noktada KIT protokolü sahneye çıkıyor ve diyor ki tek sprey, iki görev. Bu kadar basit ama bir o kadar da dahice bir felsefeyle. Yani işin tüm sırrı aslında bu cümlede saklı. Tek sprey, iki görev. Düşünsenize bu basit fikir hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor. Ama sadece kolaylaştırmakla kalmıyor, tedavinin kendisini de kat kat etkili hale getiriyor. Artık çantanızda, cebinizde tek bir akıllı sprey var, o kadar. Peki, bu akıllı spreyin içinde ne vardı bu kadar marifetli? İçinde iki süper kahraman var diyelim. Birincisi ve en önemlisi inhaler kortikosteroid, yani kısaca İKS. İşte bu, o bahsettiğimiz yangını söndüren asıl kahraman. Doğrudan hama yollarındaki iltihaba gidip onu tedavi ediyor, yani sorunu kökünden çözüyor. Ve İKS'nin yanında çok güçlü bir partneri var, formoterol. Formoterolün olayı ne peki? O da adeta bir İsviçre çakısı gibi. Bir yandan inanılmaz hızlı etki ediyor, yani o anlık nefes darlığınızı hemen açıyor, diğer yandan da etkisi uzun sürüyor. Yani hem depar atıyor hem de maraton koşuyor. Bu da onu hem acil durumlar hem de günlük kontrol için biçilmiş kaftan yapıyor. İşte bu iki süper güç, yani iltihapla savaşan İKS ve nefesi anında açan formoterol tek bir spreyin içinde bir araya geliyor. Ne oluyor sonuçta? Artık sadece dumanı dağıtmıyorsunuz, aynı anda yangını da söndürüyorsunuz. İşte size tam kapsamlı bir astım kontrolü. Peki, teori güzel de pratikte bu iş nasıl yürüyor? Yani bu spreyi nasıl kullanacaksınız? İşte şimdi sizin kişisel eylem planınıza geliyoruz. Ama hemen bir not düşelim. Bu plan daha çok orta ve şiddetli astımı olan, yani doktorların basamak 3 veya 4 olarak tanımladığı hastalar için geçerli. Bakın, bu tablo aslında çok basit. Diyelim doktorunuz, sen basamak 3'tesin dedi. O zaman ne yapıyorsunuz? Her sabah bir, her akşam bir doz düzenli olarak ilacınızı alıyorsunuz. Bu sizin temel korumanız. Peki gün içinde nefesiniz daralırsa, işte o zaman da fazladan 6 doz daha kullanma hakkınız var. Tek bir kural var, ne olursa olsun bir gün içinde toplamda 8 dozu geçmiyoruz. Basamak 4 içinde mantık aynı, sadece düzenli doz sabah 2, akşam 2'ye çıkıyor, ek hakkınızda 4'e iniyor ama toplam yine en fazla 8. Şimdi gelelim hayatın içinden senaryolara. Diyelim ki kış geldi, salgın var, grip oldunuz ya da fena halde üşüttünüz. Astımınız ne olacak? Dozunu nasıl ayarlayacaksınız? İşte eylem planınız. Strateji çok basit, sadece 2 adım. Birincisi, unutmayın, grip gibi enfeksiyonlar vücuttaki iltihabı, yani o yangını körükler. O yüzden doktorunuzla konuşup, hocam ben hastayım, dozumu geçici olarak bir üst basamağa çıkarsak mı diyeceksiniz. Yani mesela sabah 1, akşam 1 alıyorsanız belki bir aylığına sabah 2, akşam 2'ye geçeceksiniz. İkinci adım, bir ay geçti, iyileştiniz, kendinizi iyi hissediyorsunuz, harika. O zaman eski düzenli dozunuza gönül rahatlığıyla geri dönebilirsiniz. Peki ya başka bir senaryo? Bahar geldi, her yer polen ya da diyelim bir mangal dumanına maruz kaldınız veya keskin bir parfüm kokusu sizi rahatsız etti. Tetikleyiciler devrede yani. Ne yapıyoruz bu durumda? Burada da yine akıllıca düşünmemiz gerekiyor. Tetikleyici anlık mı yoksa sürekli mi? Eğer o mangal dumanı gibi gelip geçici bir şeyse o an için bir tane ek doz alırsınız yeter.
Ama polen mevsimi gibi haftalarca sürecek bir durum varsa, o zaman tıpkı enfeksiyondaki gibi o dönem boyunca düzenli dozunuzu artırmayı doktorunuzla konuşabilirsiniz. Mevsim bitti mi, hop eski dozunuza geri dönüyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi geldik çok ama çok önemli bir soruya. Dikkat! Ortada ne grip var, ne polen, ne de başka bir tetikleyici. Ama siz bir bakıyorsunuz, haftada 3-4, hatta daha fazla kez o ek doza yani kurtarıcı doza ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ne demek olabilir? Bu aslında vücudunuzun sizinle konuşma şekli. Size bir mesaj gönderiyor. Diyor ki, hey, benim düzenli aldığım koruyucu doz var ya, artık bana yetmiyor. İçerideki yangını tam söndüremiyorum. İşte bu mesajı aldığınız anda hemen doktorunuzla konuşup o düzenli dozu bir tık arttırmanın zamanı gelmiş demektir. Ve şimdi en ciddi konuya, kırmızı alarm durumuna geliyoruz. Hangi noktada durum ciddi, hemen doktora gitmeliyim demelisiniz. O kırmızı çizgimiz neresi? İşte o kırmızı çizgi tam olarak şu. Hani gün içinde kullanabileceğiniz ek doz haklarınız vardı ya, mesela 6 doz. Eğer bir gün içinde o 6 dozun 6'sını da kullanmak zorunda kaldıysanız bu işin şakası yok demektir. Bu artık bir astım hatağıdır. O noktada hiç beklemeden derhal tıbbi yardım almanız gerekiyor. Bu çok önemli. Peki, tüm bunları konuştuk. Eylem planları, senaryolar. Sonuç olarak kit tedavisinin bize ne gibi faydaları var? Şöyle bir toparlayacak olursak, neden bu yeni yöntem çok daha iyi? Avantajları aslında saymakla bitmez ama en önemlileri şunlar. Birincisi, astım krizi geçirme riskiniz ciddi şekilde düşüyor. Haliyle acil servise gitme ihtiyacınız da azalıyor. İkincisi, hayatınız kolaylaşıyor çünkü artık tek sprey var. Üçüncüsü ve belki de en güzeli, ne zaman o anlık rahatlama için spreyimizi kullansanız aynı zamanda içerideki iltihabı da tedavi etmiş oluyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Ama bence tüm bu teknik avantajların ötesinde bu yaklaşımın en güzel tarafı başka bir şey. Size verdiği güç. Kit protokolüyle birlikte direksiyona siz geçiyorsunuz. Kontrol tamamen size geçiyor. Şu söz aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Astım kontrolü sizde. Astımınızı tanıyın, onu yönetmeyi öğrenin. Yani artık geminin kaptanı sizsiniz. Kendi sağlığınızın patronu siz oluyorsunuz. Bu gerçekten de bir zihniyet devrimi. Artık doktor ilacı yazdı ben de kullanıyorum diyen pasif bir hasta değilsiniz. Tam tersine vücudunuzun size ne söylediğini anlayan, elindeki eylem planıyla ne yapacağını bilen, yani kendi durumunu aktif bir şekilde yöneten bilinçli bir birey haline geliyorsunuz. Ve finali sizi harekete geçirecek bir soruyla yapalım. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra doktorunuzla bir sonraki randevunuzda masaya yatıracağınız, astımınızı daha iyi yönetmek için soracağınız ilk soru ne olacak? Bir düşünün bakalım.